Gece gelen misafir Hollow Creek malikanesi, bir zamanlar görkemli bir yapıydı. Victoria tarzı mimarisi, geniş bahçesi ve devasa taş kapılarıyla kasabanın en dikkat çekici yerlerinden biriydi. Ancak zamanla evin üzerindeki ihtişam yerini korku dolu hikayelere bıraktı. Halk, malikanenin lanetli olduğuna inanıyordu. Kimine göre evde bir trajedi yaşanmıştı. Kimine göre ise evin altında eski bir mezarlık yatıyordu. Yıllar geçtikçe bu söylentiler daha da karanlık bir hal aldı. Ancak New York'tan taşınan Davis ailesi bu söylentilere aldırmadı. Onlar için Hollow Creek malikanesi yeni bir başlangıçtı. Aile büyük bir şehirden kaçıp sessiz bir kasabada hayatlarını yeniden kurmak istiyordu. Emily ve Robert Davis, iki çocukları Jake, 12 yaşında ve küçük kızları Lily, 8 yaşında ile birlikte yeni evlerine yerleşirken, kasaba halkının uyarılarına sadece gülüp geçmişlerdi. İlk günler huzur doluydu. Malikanenin büyük bahçesi çocuklar için bir oyun alanı olmuş. Emily evi dekore ederken Robert eski mobilyaları onarmaya başlamıştı. Ancak bir gece, Emily yatmadan önce perdeleri kapatırken bahçede bir şey fark etti. Bahçenin derinliklerinden biri yavaşça eve doğru yaklaşıyordu. Elinde eski bir fener tutan, kambur bir figürdü bu. Emily hızla Robert'ı uyandırdı. Ancak Robert bahçede kimseyi göremedi. "Yorgunluktan hayal görüyorsun," diyerek Emily'yi sakinleştirmeye çalıştı. Fakat ertesi sabah verandada gece gördüğü figürün taşıdığına benzeyen eski bir fener buldular. Emily bunun bir şaka olduğunu düşündü. Belki de kasaba halkı onları korkutmaya çalışıyordu. Ama Robert, fenerin üzerindeki garip sembolleri fark ettiğinde tedirgin oldu. Fener, normal bir eşya gibi görünmüyordu. İlk gariplikler. O günden sonra evde garip olaylar yaşanmaya başladı. Gece yarısı tavan arasından gelen ayak sesleri, aniden kapanan kapılar ve duvarların içinden gelen fısıltılar aileyi huzursuz ediyordu. Jake, bir gece odasının kapısının altından sızan ince bir duman fark etti. Kapıyı açtığında duman hızla kaybolmuştu. Ancak koridorun sonundaki eski aynada kısa bir süre için bir silüet belirdi. Jake, bu olayı ailesine anlatmaya cesaret edemedi. Bir başka gece, Lily, oyuncak bebeğini kaybettiğini söyleyerek ağlamaya başladı. Emily, bebeği ararken Lily'nin odasında pencereden sarkan eski, yıpranmış bir ip buldu. Bu ip, evin tarihiyle ilgili bir trajediyi hatırlatıyordu. Yıllar önce bu evde yaşayan kuyumcu, ailesini kaybettikten sonra bodrumda kendini asmıştı. Emily, ipi hemen pencereden alıp attı. Ancak tüyler ürperten bir hissin içinde büyüdüğünü hissetti. Kuyunun sırrı küçük kızlarının gece uykusunda sürekli "Biri beni çağırıyor" diye sayıklamaya başlamasıyla Emily ve Robert bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Bu sırada Jake bahçede eski bir kuyu buldu. Üzerindeki taş plak kırılmış, kuyunun içine açılan karanlık bir boşluk görünür hale gelmişti. Kardeşi Lily'nin sürekli kuyunun yakınında oynamak istemesi Jake'i tedirgin ediyordu. Bir gece Jake, rüyasında kuyunun derinliklerinden yükselen bir fısıltı duydu. "Aşağı gel, seni bekliyorum." Uyandığında kendini ter içinde buldu. Ancak bu bir rüya değildi. Kardeşi Lily'nin yatağı boştu ve bahçe kapısı aralıktı. Jake hızla dışarı fırladı ve karanlıkta küçük kız kardeşinin kuyunun kenarında durduğunu gördü. Lily adeta hipnotize olmuş gibi kuyunun içine bakıyordu. Jake kardeşine ulaşmaya çalıştığında kuyudan soğuk bir elin çıktığını ve Lily'yi aşağı çektiğini gördü. Çığlık attı ama hiç kimse yardımına gelmedi. Malikanenin geçmişi aile. Olayların ardından polise başvurdu. Ancak Lily'nin izine rastlanamadı. Evde daha fazla kalamayacaklarını düşünen Emily ve Robert taşınmayı planladı. Ancak bu sırada Robert, evin bodrumunda eski bir günlük buldu. Günlük, malikanenin ilk sahibi olan kuyumcu Alaric Monroe'ya aitti. Monroe, ailesini bir yangında kaybetmiş ve kalan hayatını yalnızlık içinde geçirmişti. Günlüğün son sayfasında şu cümle yazıyordu: "Onlar geri gelecek. Kuyudan bana sesleniyorlar, benimle kalacaklar." Emily ve Robert,
Günlükte yazılanların gerçek olduğunu düşündüler. Monroe'nun ruhu hala bu evdeydi ve yeni gelenlere huzur vermiyordu. Aile, bir medyum çağırarak ruhu yatıştırmaya karar verdi. Ancak medyum, bu ruhun sıradan bir hayalet olmadığını, evin kara bir enerjiyle dolu olduğunu söyledi. Ritüel ve kayıp, medyumun talimatlarıyla bir ritüel düzenlendi. Amaç, kuyumcunun ruhunu huzura kavuşturmaktı. Ancak ritüel sırasında bodrumdaki aynalar birden çatladı ve evin her köşesinde korkunç bir çığlık yankılandı. Emily, korkuyla Jake'i kucakladı ama Jake'in gözleri boştu. Ritüelin son anlarında Jake, Emily'nin ellerinden kayarak bodruma doğru sürüklendi. Robert ve Emily, Jake'i kurtarmaya çalıştı. Ancak bodrumdaki karanlık sanki onları yutuyordu. Çığlıkları duyuldu ama kimse onları bir daha göremedi. Sonrası kasaba halkı, o gece malikaneden çıkan korkunç çığlıkları duydu. Ertesi sabah ev tamamen boştu. Davis ailesine ait hiçbir iz bulunamadı. Malikaneye girmeye cesaret edenler, evin duvarlarında bir fısıltı duyduklarını söylüyor. Kaçmak için çok geç.